Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda NFT ve NFT marketlerden bahsedeceğiz. NFT nedir? NFT marketlerde NFT'ler nasıl alınıp satılıyor? Bunun dışında kendi üretimimiz olan, dijitaller olan resim, video, müzik dijitalleri nasıl NFT haline getirip satabiliriz? Bunların hepsini detaylı bir şekilde basitçe anlatacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunun dışında anlık bilgilerden ve ön satış gibi platformlardan haberdar olmak istiyorsanız Twitter ve Telegram kanallarımızı takip etmeyi unutmayın. Hazırsak başlayalım. Şimdi öncelikli olarak NFT'ler bizim günlük hayatımızda da aslında çok yabancı olmadığımız kavramların başında geliyor. NFT non-fungible token demektir. Yani değiştirilemez çip para anlamına gelir. Peki biz günlük hayatta bunu neyde görüyoruz? En güzel örneği TC kimlik numaralarınızdır. Sadece size özel olarak üretilmiştir ve başka bir muadili eşdeğeri yoktur. Bunun dışında banka hesap numaralarınız da gene aynı şekildedir. NFT'nin temel mantığında aslında nadirlik ön plana çıkıyor. Yani bir şey ne kadar nadirse ve talebi o kadar çoksa fiyatı da ona göre yükselir. Veya tam tersi ne kadar çok benzeri birbirinden var ise ve piyasada çok fazlaysa fiyatı da düşer. Peki biz bunları nerede alıp satıyoruz? Bu borsalar dışında farklı bir platformları var. Bu platformların en önemlisi de OpenSea'dir. Peki OpenSea'de ne yapılıyor? NFT'ler alınıp satılabiliyor. Bunun dışında gene kendi üretiminiz olan dijitalleri burada NFT haline getirerek satış gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi bunun için öncelikli olarak buradan sitesine gidebiliriz. Şurada OpenSea.io. Aşağıda açıklamalar kısmına hem bu yazımızı hem de bu linki bıraktım. Oradan da gidebilirsiniz. Şimdi bastığınız zaman sayfasına geldik. Bu sayfa aslında size şöyle anlattığımda daha kolay anlayacaksınız. Hepsi burada. Trendyol veya Amazon gibi bir alışveriş sitesi gibi düşünün bunu. Aynı mantıkta, yani orada elektronik eşya veya her şey alabiliyorsunuz. Burada NFT yani kart alıyorsunuz. Bu bir dijital olabilir, bir resim olabilir, video olabilir, müzik olabilir. Artık o size kalmış. Sizin zevkinize ya da yatırım mantığınıza göre değişebilir. Peki biz OpenSea'ya nasıl kayıt olacağız? OpenSea'ya kayıt olmak için öncelikli olarak bir MetaMask cüzdanınız olması gerekiyor. Peki MetaMask cüzdanı kurmayı bilmiyorsanız sağ üstte linklerini bıraktım. Oradan hem MetaMask cüzdanı kurmayı hem de içindeki ağları kurmayı rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bunun için öncelikle geliyoruz. Şurada bakın ben öncesinde girmiştim. Şuradan tekrar çıkış yapayım. OpenSea'ya girmek için öncelikle şu sağda şurada cüzdan sekmesine geliyoruz ve Wallet kısmına basıyoruz. Şimdi buradan bize çeşitli cüzdan seçenekleri veriyor. Dediğim gibi MetaMask cüzdanınız var ise MetaMask cüzdanınızla bağlanabilirsiniz. MetaMask'ı seçiyorum. Seçtiğim gibi otomatik olarak benim normal total balansım, yani cüzdanımda olan ETH miktarı, Ethereum miktarı ve hangi ağda olduğunu gösteriyor bana. Bunun dışında başka bir işlem yapmanıza gerek var mı? Hayır, yok. Şu an tamamen OpenSea'de istediğim alışverişi yapabilirim. Peki bunun dışında ne önemli? Bunun dışında şu önemli. Profilinize gelip profilinizi düzenleyebilirsiniz. Bu normal sitedeki aynı mantıktır. Yani hepsi buradaki ya da Trendyol'daki mantığın aynısı. İşte profil resminizi koyabilirsiniz, banner'ınızı koyabilirsiniz, Twitter ve Instagram adresinizi koyabilirsiniz. Bunun dışında da OpenSea'de aldığınız, tekrar başa dönüyorum. OpenSea'de aldığınız herhangi bir şey görmek istiyorsanız şuraya gelip profilinize tıklıyorsunuz ve burada koleksiyon sayfanızda aldığınız NFT kartları görebiliyorsunuz. Birazdan NFT kart alacağız ve bu platformda bu alana gelip aldığımız kartı görmüş olacağız. Şimdi tekrar OpenSea'nin ana sayfasına geliyorum. Şimdi burada keşif kısmı var. İşte ön planda olan NFT kartlar var. Popüler olan NFT kartlar bölümü var. İşte burada CryptoPunk'ı görebiliyorsunuz. Dodles'ları görebiliyorsunuz. HeatDAO gibi popüler olanların hepsini görebiliyorsunuz. Ya da Cool Cats NFT. Bunların hepsi çok popüler olan NFT'ler. Bunun dışında yeni çıkacak olan trend projeleri görüyorsunuz. Mesela Floppy Blue Bears Selçuk Erdem'in projesidir. Çok yakın bir zamanda 25 Ekim'de mintlendi. Özel ön satışı yapıldı ve buradan NFT'ler üretildi. Bu şekilde NFT'lere sahip olabiliyorsunuz.
Şimdi peki biz NFT'leri nasıl alacağız? Şimdi örnek veriyorum. Explorer'a geldiğiniz zaman All NFTs dediğinizde size bütün sayfa açılıyor. Alışveriş mantığının aynısı. Solda istediğiniz seçenekleri seçiyorsunuz. İşte koleksiyon kısmında istediğiniz koleksiyonlardan ve chain kısmına geliyor. Şimdi 3 ağda çalışıyor. Client ağı, Polygon ağı ve Ethereum ağı. OpenSea'de aldığınız tüm işlemler Ethereum'ladır. Yani fiyatlar Ethereum'la yazılır. Ve bütün alışverişleri Ethereum'la yaparsınız. Burada fark şudur. Ethereum ağını seçerseniz gas fee'leri de Ethereum'la ödersiniz. Çünkü biliyorsunuz Ethereum'un gas fee'leri oldukça yüksek Türkiye için. Polygon ağını seçerseniz gas fee'ler yani komisyonlar ucuzdur. Ve Polygon ağında da gene Ethereum ödeyeceksiniz. Peki nasıl alacaksınız? Merkeziyetsiz borsalar olan QuickSwap'a gideceksiniz Polygon'da. Normal bizim sağ üstte videolarını bıraktım Pancake için. Aynı sistem QuickSwap'ta da geçerlidir. Oradan Ethereum alacaksınız ve cüzdanınızda Ethereum olacak alışveriş için. Bunu unutmayın. Tabii ki komisyonlar için de bulunduğu ağın coin'i lazım. Eğer Polygon ağında işlem yapacaksanız cüzdanınızda bir miktarda Matic olması gerekiyor. Ethereum'da işlem yapacaksanız cüzdanınızda sadece Ethereum olması yeterli. Buradan kategorilere geliyorsunuz. İşte müzik, art ya da resim artık domain isimleri burada artık tamamen sizin zevkinize göre geçerli. Ben Polygon ağını seçtim. Şimdi Polygon ağındaki bana bütün NFT'leri gösteriyor. Şimdi şurada sağdaki short buy kısmından buradan seçebilirsiniz. Ya yeni listelenenleri, yeni yaratılanları ya da en pahalıdan en düşüğe göre olanları bunların hepsini seçebilirsiniz. Mesela yeni yaratılmış olanlara bakalım. Yeni yaratılmış olanlar bunlar. Ya da biz en yüksekten en düşüğe doğru sıralayalım. Şimdi en yüksek fiyatta olanı gösterecek bana. Bakın şurada Crypto Art'ın bir tane NFT'si 5000 Ethereum'a liste fiyatından satışa konmuş. Şimdi girdiğiniz zaman içerisinde görebiliyorsunuz. Yani yaklaşık 20 milyon dolara satışa konulmuş bir NFT Crypto Art'ı. Buradan fiyat hareketlerini görebiliyorsunuz. Ve şuradan da listelenmesini görebiliyorsunuz. Bakın 15 gün önce bu yaklaşık olarak 2 dolara mintlenmiş yani OpenSea'ye konmuş. Sonrasında bu yaklaşık olarak 10 dolar civarında satılmış ve daha sonrasında da 5000 Ethereum'a yaklaşık 20 milyon dolarlık bir fiyata da burada satışa sunulmuş. Artık bunun satılırsa bir sonraki ne kadarlık fiyata koyarsa o fiyattan devam edecek. Peki NFT'lerde fiyatları ne belirliyor? Öncelikli olarak nadirlik belirliyor. Yani özellikle NFT yaratılırken bazılarına çok farklı özellikler eklenerek onların nadir olması sağlanıyor. Nadir olan her şey pahalıdır. Yani dünyada birçok Mona Lisa kopyası var ama bir tanesine paha biçilemiyor. O da orijinal olanı. NFT'lerde de aynı mantığı düşünebilirsiniz. Bir şey ne kadar nadirse ve azsa o kadar pahalıdır. Peki sadece o mu belirliyor? Birazdan biz de bir NFT yaratacağız. Tek bir tane nadir olacak. Peki bunun fiyatını ne etkileyecek? İkincisi de topluluklar. Yani o NFT'lere ait Discord, Twitter kanalları, diğer YouTube kanalları gibi toplulukların o projeye olan ilgileri ve projenin geliştirilmesi. Üçüncü bir aşamada eğer ünlü biriyseniz Cem Yılmaz gibi, Selçuk Erdem gibi birçok yabancı ünlü gibi ve NFT üretiyorsanız bunda zaten ilk iki aşamayı yani topluluk oluşturma ve bunu pazarlama aşamasını geçtiğiniz için çok pahalı fiyatlara satabilirsiniz. O yüzden bu şekilde NFT'lerin işlemlerine bakabilirsiniz. Şimdi hazırsak bir tane NFT alalım biz de. Örnek olması açısından ben bir tane seçtim. Şimdi orijinal Mutant Ape diye bir koleksiyonun içerisinden herhangi bir tanesini alacağım. Mesela örnek olarak şunu alayım. Şimdi buraya geldiğiniz zaman açıyoruz. Burada ne zaman mintlendiğini, geçmişini biraz önce gösterdim. İşte ne zaman 10 gün önce mintlenmiş yani oluşturulmuş. Şu an satışa sunulmuş. Bakın burada yaklaşık 3 dolarlık bir fiyat söylüyor. Şimdi ben burada şurada Buy Now kısmına basarak Buy Now diyerek satın al kısmına geliyorum. Buradaki şartları kabul ediyorum. Ondan sonra diyor ki bana bu fiyattan bunu verecek. Şimdi confirm diyorum. Sonra unlock diyerek kilidini açıyorum. İmzala. Şimdi işlemin bitmesini bekliyorum. Ondan sonra
signing diyorum. Tekrar imzalıyorum. Şimdi işlemi, yani aslında siparişi ya da alışverişi tamamlayacak. Evet, artık tamamladık. Bu şekilde sadece gördüğünüz gibi çok basit, normal, aslında normal alışveriş mağazalarından alışveriş yaptığınız gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Peki nerede göreceğim ben bunu? Bu şekilde geliyorum. Bakın gördüğünüz gibi şurada görebiliyorum. Artık benim bu şekilde bir NFT'im mevcut. Şimdi ben NFT'im tekrar içine geliyorum. Bakın şurada satış kısmı var. Sell kısmına basıyorum. Şimdi benden burada fiyat istiyor. Ben buraya fiyatı yazıyorum. Ondan sonra diyorum ki satışı listeye koy diyorum. Bunu şimdi imzalayacağım. İmzalıyorum. Artık listeye koydum. Şu an benim gördüğünüz gibi bir Ethereum'a satışa koymuş oldum ben bunu. Buna örnek olarak yazdım. Siz buraya 1 yazın, 10 yazın, 100, 1000, artık o tamamen size kalmış bir şey. Burada bu işlemi yaparak NFT alıp satabilirsiniz. Aslında işlem bu kadar basit. İsterseniz şuradan listeyi tekrar iptal edip işlemi iptal edip NFT'nizi satıştan kaldırabilirsiniz. NFT almak bu kadar basit. Şimdi ikinci aşamaya gelelim. Buna gelmeden önce ön satışlar, NFT ve diğer bütün her şey için bizim Twitter ve Telegram kanallarımızı takip edebilirsiniz. Orada anlık haberler ve duyurularla sizlere bilgi akışı sağlıyoruz. Ön satış ve airdroplar için de Crypto.pusula Finans sitemizi takip etmeyi unutmayın. Burada hem ön satışları, hem NFT'leri, hem airdropları ve bunun gibi birçok şeyi bu kısımdan paylaşıyoruz. Aşağıda açıklamalar kısmına linklerini bıraktım. Oradan girerek sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ön satışlar şu an çok ön planda ve oldukça önemli hale geldi. Özellikle NFT'lerle birlikte NFT marketler, Metaverse dediğimiz ki yakın bir zamanda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Metaverse'ler, NFT kartlarla girilen oyunlar, bunların hepsinin ön satışlarını da takip etmenizde sizin açınızdan fayda var. Bu şekilde de ön satışları takip edebilirsiniz. Bu siteyi de ara ara kontrol edip bakmayı unutmayın. Özellikle aktif kısımlarında koşulsuz şartsız whitelist'e başvurular var. Biz bunları yayınlıyoruz. Hızlı bir şekilde oradan başvurup whitelist'i kazanırsanız çok ciddi değerlenme oranına sahip oyunları, NFT marketleri de öncesinde satın almış olabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Şimdi geldik ikinci kısma. Bu kısımda yaratacağız. Şimdi create kısmına geliyorum. Yani yaratma kısmına. Şimdi burayı açtığımızda şimdi ben burada herhangi bir tekrar imza istedi benden. Çünkü sayfayı değiştirip başka web sitesine gidip geldiğim için. Şimdi yeni bir ben NFT yaratacağım. Şimdi buraya basıyorum. Aslında çok basit. Yani sitenize bir şey yüklemekle veya herhangi bir yere bir şey yükleyip göndermekle aynı mantık. Buraya bizim kendi logomuzu ben burada NFT olarak yayınlayacağım. Şimdi bunun için isim benden istiyor. İsmini giriyorum. Benden burada web sitemizi istiyor. Web sitemizi buraya ekliyorum. Açıklama istiyor. Bunlar satın alacak kişiler için. Ben burada şimdi çok uğraşmayacağım. Şimdi burada diğer özellikleri, bunların hepsi satış için önemli özellikler. Bunları gireceğim. Benden kaç tane yaratmamı istiyor? Bir tane. Hangi ağda yaratacağım? Polygon ağında yaratacağım. Ve bir adet yaratacağım. Bu şekilde ben bunları girdikten sonra, tabii siz bunları girerken detaylandırarak girmeniz sizin için önemli. Şimdi burada supply var. Buradaki supply'daki espri şudur. Siz bu üründen kaç tane üreteceksiniz? 1, 10, 100, 1000, 10 bin, 100 bin. İstediğiniz kadar üretebilirsiniz. Siz bundan istediğiniz miktar üretebildiğiniz için fiyatını da ona göre belirleyebilirsiniz. Ben şimdi bundan örnek olması için zaten bir tane üreteceğim. Siz buraya 10 tane üreteceksiniz. 10 tane aynı ürünü 10 tane üretmiş olacaksınız. Her satıldığında sizden bir tane düşmüş olacak. Ben şimdi bu üründen bir tane üretiyorum. Şimdi create kısmına bastım. Şimdi işlemi alıyor. Gördüğünüz gibi benim NFT'mi oluşturdu. Bakın burada gelip editleyebiliyorum. Yani değiştirebiliyorum. Bakın mine ne zaman olduğunu söylüyor. Şimdi ben bunu satışa koyduğumda, örnek veriyorum, ben bunu satışa da koyayım. Buraya örnek olarak bir Ethereum yazdım.
Burada benden fee'yi ne kadar keseceğini de söylüyor. Listeledim. Ondan sonra mesajı imzalayacağım. İmzala dedim. Evet, şu an artık ben bunu listelemiş de oldum. Şimdi şurada gelip profilinizden bakabilirsiniz. Bazen bu uzun sürebiliyor. Bakın benim şu an kendi hesabımda bu benim alıp koyduğum bir ürün NFT. Şu ise geliyorum tekrar geriye profil sayfama. Kendimin yarattığı NFT ürün. Şimdi buraya gelip açılmasını bekliyorum. Şimdi buraya geldim. Gördüğünüz gibi ben burada tekrar liste dışı bırakabilirim. Edit diyerek buradaki açıklamaları daha düzgün girebilirim. Hızlı olması açısından girmedim ben açıklamaları. Ve burada benim ne işlem yaptığımın hepsi görülüyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi NFT'yi de mintleyerek site üzerinden yayınlayabilirsiniz kendinize ait dijitalleri. Bu şekilde de işlemleri yapmanızda herhangi bir şey yok. Yani aslında NFT alıp satmak ya da oluşturmak oldukça basit bir sistem. Siz bu şekilde OpenSea'den, neden OpenSea'yı özellikle anlattım size? Çünkü OpenSea bu işin Amazon'u. Yani en büyüğü, en büyük işlem hacmine sahip, herkesin içinde olduğu, herkesin alışverişi yaptığı alan burası. Burada olduğu için de burada sizinle işlemleri yapmanız sizin açınızdan alışverişte ve çeşitlilik anlamında oldukça önemli. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. NFT'ler, ön satışlar ve diğer alanlarla ilgili kafanıza takılan bir soru varsa bize aşağıda açıklamalar kısmına yorum bırakarak ulaşabilirsiniz. Bunun dışında da Telegram ve Twitter'dan bizi takip ederek oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.